Ünsüz TV'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Yusuf Gökhan Atalay. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi nasılsın? O şekilde gireyim. Çok şükür iyi. Sen? Allah iyilik versin. Ya biz de iyiyiz. Abi hemen ilk sorumuzla gelelim. Abi bir oyunculuk serüvenim var. Ve bu oyunculuk serüveninde sizi oyunculuğa biri itti mi yoksa şansınız mı döndü veya kendiniz mi seçtiniz bu oyunculuk mesleğini? Ben seçtim. Şöyle benim annem babam operada emekli. Yani annem kostüm atölyesi şefiydi, babam butafor atölyesi şefiydi. Yabancı Bilmeyenlere değildiniz yani abi söyleyeyim, şey. butafor aksesuar demek. Doğduğumdan beri dolayısıyla Ankara'da opera sahnesinde büyük tiyatro olarak geçen, tiyatronun da kullandığı o sahnedeydi atölyeleri. Ben de hep oradaydım. Sonrasında bu kooperatif dönemleri olduğunda Devlet Tiyatrosu Çalışanları sitesi kuruldu. Oraya taşındık bizim de evimiz olunca. Orada da işte operacılar, baleciler, TRT'den de birkaç kişi vardı kooperatifin sayısını tamamlamak için aldıkları tiyatrocular. Onların içinde geçti gençliğim, ergenliğim. Ve yani çok cazip geldi hayatları, oyunları, oyun oynamaları. Oyunu hep sevdim ben oynamayı. Hala da öyle. Yani hani oyun sadece rolden bahsetmiyorum. Evet. Her türlü oyunu severim yani. Konsolları da burada da var bir tane. O yüzden o cazip geldi. Ben meslek lisesinde okuyordum. İstemeden gitmiştim. Babam işte bir altın bileziğin olsun Her diye zaman her göndermişti. zaman gibi. Hiç istemeden okudum. Çok kötü bir öğrenciydim lisede özellikle. Lise 1'de sınıfta kaldım. Lise 2'de de sınıfta kaldım. Abi 2 bu yıl şeye o, 2 yönelen yıl o. öğrencilerden miydiniz abi? İşte ya dersleri zaten sevmiyorum. Sosyal yönümü geliştireyim. Vallahi hani çok sağlıklı da düşünmüyorumdur. Yaşım 16 falan işte. 16-17. Yani tek derdim okulda olmamak. Çok kötü bir eğitim sisteminin çok kötü bir parçasıydı. 19,5 devamsızlıkla kurtarmaya çalışıyorum. Birinde devamsızlıktan kaldım zaten bir sene. İşte 19,5 tutturamadım o yıl. Lise 2'de de kaldım, lise 3'te de kalıyordum. Hatta dedim ki yani beni bırakın, ben dedim elektrikçi olmayacağım. Atölye şefiyle konuştum. Dedim yani hocam beni geçirin, ben dedim konservatuvara gitmek istiyorum, tiyatrocu olmak istiyorum. İyi dedi, sen dedi atölye dersini geç, gerisini halledeceğim. Öyle de yaptı sağ olsun. 5 Buradan dersten selam olsun mu abi? olsun, yaşıyorsa Allah ömür versin. İşte 5 dersten de öğretmenler kurulu geçirdi. Öyle kurtardım. Sonra babam işin çok içinde olduğu için istemedi oyuncu olmamı. Dedi ki bu dedi zor bir iş, yani hani öyle eğlenceli görüldüğü gibi değil. Dedim ben çok istiyorum. Dedi işte öyle değil dedi, bak dedi yarın dedi ben ölürüm, biri ölür, bir şey olur. Sen dedi o sahneye çıkmak zorundasın, seyirciye anlatamazsın. Öyledir bunun kuralı falan. Duyguların içinde yaşayacaksın. Tamam dedim ben, yani yaparım falan. Üniversite 2'deyken de final sınavımız vardı, oyunculuk. Gerçekten babamı kaybettik. İki Allah gün rahmet eylesin önce abi. sınavdan, amin. Komedide oynuyoruz. Döndüm ben okula. Oynadım. Çıktım sınava. Yani hani öyle ucundan o durumu da bir tatmış İlk olduk. tozu orada mı yutmuş oluyorsun abi? Yoksa onun öncesinde ya Öncesi profesyonel var. olarak mı? Öncesi var. Liseyi bitirdim. İlk yıl kazanamadım. Konservatuar hazırlıkları sürerken bir taraftan da figüranlık yaptım. Operada, devlet operasında figüranlık yaptım. Hani ilk sahneye çıkışım o. Müsamereleri saymazsak. Umduğum gibi çıktı mı abi peki? Yani şimdi bir kafada bir oyunculukla ilgili bir en azından bir hayal olarak Yani söyleyeyim. tabii ki değil. Çünkü bizim izleyicilerin de televizyondan gördüğü, nasıl diyeyim, anlatımların diyeyim, yarısı yalan. Bizim kendi kafamızda oluşturduğumuz yanılgılar da var tabii. Hani şöyle hayat, böyle hayat falan diye. Pek öyle değil. Çok zor bir iş. Birçok açıdan zor. Yapılması çok zor. Sinir sisteminle uğraşıyorsun. O zor. Eğer ödenekli bir yerde değilsen sürekli para kazanman gerekiyor. Çünkü maaşlı değilsin ve devamlılığı yok. Bir gün çok iyisin ama aradan bir zaman geçiyor. Bir aksilik oluyor. Ülkemizde de çok sık oluyor Gündem aksilikler. sürekli evet. Evet. Bir aksilik oluyor ve işte tiyatrolar kapanıyor. İşte pandemi şu anda, yani En sadece büyük problemlerden bir tiyatroyla ya tanesi. da müzikle ya da benzeri günlük yevmiyelerle geçinen insanlar çok zor durumda.
eğer ödenekli bir yerde değilse, maaş alamıyorsa işte böyle bir hayat. Altın bilezik herhalde olayı oradan gibisinden Evet, yani düşünüyorum. hani onun o zaman söylediği de işte o girersin operaya ışıkçı olarak, elektrik bölüm mezunuyum zaten. İşte hani maaşını alırsın, rahat edersin filandı. Fix baba şeyi, baba kuralı. Yani hani bugün daha iyi anlıyorum onu. O gün çok saçmaydı. Hani ben hayallerimin peşinde koşacağım. Gençken çok daha benim şansım yaver gitti. Yani şu anda ben hani yaşıyorum, iş bulabiliyorum, çok sıkıntı yaşamıyorum ama birçok arkadaşım, benimle aynı ayarda olan birçok arkadaşım evinde oturuyor ya da evini kapattı, ailesinin yanına gitti. E, bu sektör herkes hak ettiği değeri vermiyor. Şansı yaver gidenin Daha sivrildiği fazla gidiyor. istisnaları olsa da genelde şansla yürüyor biraz. Ee, Çok büyük bir işle anlaştım. Adını hatırlamıyorum şu anda. Neyse, Diriliş'in başladığı sene başlayacak. Ondan sonra e, anlaştım ve sezon bekliyorum. Ve yapılmış en büyük proje olacak. Yani en büyük bütçeli bir iş. Çok mutluyum o yüzden. Ondan sonra Gittim onu kredimi çektim, evimi aldım. yapmadım. O hatalara Var düşmedim. abi onlar da. Daha Biliyorum. daha öncesinde birkaç tecrübe yaşadığım için o hataya Abi düşmüyorum benim artık. öyle tanıdığım insanlar var. Ya Var. beni gülmekten öldürür. Ya tamam, bir iş olunca, ki insan doğasındadır yani. Hani dersin ki tamam, bu iş oldu, bu kadar gelecek. Ben şimdiden gideyim evimi, arabamı, arsamı, topumu alayım diye. Yarı yolda kalanlar çok. İşte onu yapmamayı tecrübe ediyoruz biz. Eyvallah. Yani onu hepimiz yaptık daha önce ama Allah'tan küçük küçük dozlarla aşı gibi ben onları gördüğüm için büyüklerine girmedim. Sonra TRT'de bir arkadaşımla konuşurken dedi ya biz 2 tane işe başlayacağız. Biri Diriliş, biri neydi diğeri? Filinta. Bunlardan hani birinde oynar mısın dedim. Ben anlaştım zaten. Hani başka bir işe başlıyorum. Büyük bir iş falan. Bu da zevklidir ama. Bunu söylemek de zevklidir abi. Ya, İş var kardeşim. Ya evet, ama bu samimi bir konuşmaydı. Yani Eyvallah. arkadaşım o. Eyvallah. Dedi ya gel dedi hani bak bizle şunu yapalım. Bunlardan birine bak şu dedi hani iyi olur Diriliş'le bir görüş falan. İyi dedim görüşeyim ama hani hiç niyetim yoktu. Ama sonra görüşünce ne kadar ciddi bir hazırlık yapıldığını gördüm. Yani hani kostümler, obalar, atlar satın alınmış, her oyuncunun kendi atı olacak filan. Hani bayağı ciddi Yani bir yarım iş bırakıp olduğunu gidilme gibi bir iş görünce, olmayacağını gördüm. evet yani hani iyi de çalışılmış bir projeydi. İlginiz de vardı değil mi abi bu arada? Neye? Yani Dirilişvari tarihi bir dizinin öncesinde de yani tarihle ilgiliniz... Yani ilginiz... ilgim var. İşte hepimizin olduğu kadar ilgim var. İşte Muhteşem Yüzyıl'da da oynamışlığım da var. Başka dönem işlerinde de oynadım. Ama hani böyle bir iş çıkacağını Yani sizi kestirmiyordum. caydıran, diğer işten Diriliş'e yönlendiren en Fantastik, cazibet... çok fantastik. Yani hani at binme, kılıçlar, dövüşler, kostümler tabii ki cazip geldi. Bir de görünce bir tanesi de zırh orada kenarda yapılmış duruyor Gözünde orada böyle bir mankenin ışıklarla üzerinde parladı. falan. Evet yani çok güzel broşürler hazırlanmış, kostümler şu olacak, bu bunu giyecek falan. Tamam dedim, o gün anlaştım, çıktım ben. Ondan sonra Diriliş öyle başladı. Diriliş'te de önce başka bir karakteri oynayacaktım. Sonra işte Mehmet Bey dedi ki şunu oyna. Olur dedim, onu oynayayım falan. Şu da olabilir falan dedi. Öyle konuşurken son gün dedi ki Şahabettin Atabey diye oynasan. İyi dedim yani, tamam onu oynuyor falan. O da güzel yani, karakterler Allah'tan hepsi güzel karakterler. Söyleyeyim hatta biri Kılıç Aslan, sonradan Bamsı Berek mi oldu? Kılıç Aslan o muydu? Kılıç Neyse. Arslan mı? İlk karakter isimleri. Hayır tamam. daha dizi başlamadı. Değişti bazı isimler. Yani iki Alp arasında gittim geldim. En son Şahabettin Atabey oldu. Şahabettin Atabey olunca bana şöyle bir avantajı oldu. Bir derviş, yani hem aksiyona da giriyor. Evet. Hem Halep komutanı, karizmatik lider. Hem de bir taraftan derviş, böyle teslimiyeti de var filan. Dolayısıyla oynaması da güzel, cazip bir karakterde olunca bir sahnesi vardı sanırım, orada karar verdiler diye düşünüyorum. Sonradan tekrar detaylı sormadım Hüseyin abiye de Mehmet Bey'e de. Şahabettin Atabey'in bir idam edilme sahnesi vardır. En etkilendiğim sahnelerden bir tanesi Diriliş'te. Evet, galiba onlar da yanda izliyorlardı. Onlar da orada etkilenmiş olabilirler. Sonra geldi genel koordinatörümüz, dedi ki işte biz bir planımız var yazın.
Belki seni oraya falan dedi. İyi tamam ben dedim hani konuşalım neyse. Sonra işte dediler ki Yunus Emre yapacağız oynar mısın? Dedim hemen. Diriş'ten çıktın. Direkt Yunus Emre'ye mi başladın abi? Tabii. İşte hemen aynı yapımcının işi oldu zaten. Bunlarda hazırlık süreçlerinin olduğu değil mi abi? Yani öncesinde. Oldu. Yani hemen başlamadım. Hemen hazırlığa başladım. Çekime bir süre sonra başladık. Mustafa Taççı Yunus Emre konusunda dünyadaki işte en iyi uzman diyelim. Onunla hızlandırılmış bir danışmanımızdı. Hızlandırılmış bir eğitim aldım. Dönemi zaten az çok Diriliş'te de çalışmıştık biliyorduk. Tasavvufu daha iyi anlayalım diye uğraştılar. Usulü, işte adabı öğrettiler. Bir takım cümlelerin, şiirlerin aslında ne manaya geldiğini, hani bizim o zahiri manayla alakası olmadığını, orada bambaşka içerikleri olduğunu anlattılar. Sonra da çekimlere başladık. Bu arada da sürekli telefon irtibatımız da devam etti. Bunu nasıl söyleyeyim, bu kelimenin doğrusu ne diye. Orada öğrendiklerimden doğru belki deminki soruna cevap olarak onu her yerde söylüyorum. Çalışırken öğrendiklerimin benim hayatıma katkısı, etkisi olmuştur. Ama o rolü oynadığın için değil yani hani o role hazırlanırken bu böyle bir şey, evet dünyaya böyle bakarsak iyi olabilir diye uyanıyorsun bazen. Peki abi, konseptimizin en can alıcı sorusuna geleceğim şimdi. Abi bu ilerleyişten sonra tabii öncesinde de bir ünü var ama benim kendi yorumumu söyleyeyim. Herhalde Diriliş ve özellikle Yunus Emre'den sonra herhalde bir daha fazla ünlenme gibi bir benim öngörüm var. Bununla ilgili abi ilk ünlü olduğunuzu nerede anladınız? Yani ben öyle birden ünlü olmadığım için onu çok anlayamadım. Yani hani yılların verdiği bir şey. Yani o nasıl anlatayım? İşte ilk bahsettiğim iş Yaralı Yürek, ilk başrolüm diye bahsettiğim 2006'da. O zaman anlıyorsun işte ufak sokakta insanların sana bakışları, gelip fotoğraf çektirmeleri, sosyal medya bu kadar yok. Hatta Yoktu. hiç yok. Hiç yoktu abi. Yani o Facebook onun peşine galiba geldi. Şimdi sosyal medya etkileşiminden daha iyi anlayabiliyorum hani ne kadar tanındığımı. O zaman sokaktaki insanların tepkilerine göre bakıyorsun. İstanbul dışına çıktığında daha iyi anlıyorsun. Çünkü şu an X, Y, Z kuşağına da hitap ediyorsunuz abi. Evet, şu anda evet 4 Yani sezon oldu. önceden 10 üzerinden 5 veya 6 tanınıyorsanız şu an 10 üzerinden belki 20. Evet ama bu tanınırlık kısmı birazcık da senin talebinle de, eğer imkanın varsa, o imkanlara ulaştıysan talebinle de artan bir şey. Ama işte bunun için magazincilerin dolaştığı yerlere gidersen magazinciler seni görür. Orada popüler kişilerle vakit geçirirsen göz önünde olursun. O zaman işte magazin programlarına, dergilere, gazetelere, bir şeylere çıkmaya başlarsın. Ünlü sevici diye tarif edeyim. Hani ben hani öyle değilim. Öyle olunmasını da hiç anlayamadım. Ben çok tercih etmedim ünlü olmayı. Hala da öyle. Mümkün Bu olduğu oyunculuğun kadar bir programlara katılmam çok zor. Yani anca böyle hatırlı kişiler olduğunda arada geliyorum. Ya yanlış anlamayın. Bu tamamen doğru. tercih. Evet yani hani işimi yapayım, gideyim evime. Hani bakkal gibi kapatayım dükkanımı. Gideyim. Geleyim evime işte yani oturayım diye istiyorum. Onun haricindekilerin hepsi bana ekstra yük gibi geliyor. Ama şu anda tabii ki geçinebildiğim için belki çok umursamıyorum. Bir taraftan da empati kurmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarla. Hani onlar da, ki bunun da gerçekliği var. Popüler olup sonradan rol alanlar da çok. Hani böyle bir çirkin bir piyasamız da var bizim. Evet. Dolayısıyla onlara da çok kızmıyorum. Eleştirmek için söylemiyorum bunu. Hani magazin kovalayanlar da daha iyi roller, daha iyi işler alabilmek için yapıyorlar. Bu benim çok tercih edeceğim bir şey değil. Abi peki bununla ilgili bir anın var mı? Bir hayranınla yaşadığın bir hatıran. Komik de olur. Komik olsa bizim işimize gelir. Yani çok enteresan bir şey şu var. Evet, o var. Bu komik bence. Tuz Gölü'nün orada bir yerde bir Nevşehir'e gidiyoruz. İşte durduk, bir yer soracağız. Dedim şuraya nereden gidiliyor? Baktı böyle adam bana. Sen beni nereden tanıyorsun dedi. O mu sana sordu abi? Evet.
Golü atmış. Dedim abi ben dedim seni tanımıyorum dedim ama sen dedim beni nereden tanıyor olabilirsin bir düşün bakalım falan. Vallahi bulamadım Çok da dedi iyiymiş ya. ondan sordu falan. Olsun sen de bir fotoğraf çekinelim de ünlülüğü bir yerde gösterirsin. Tabii şey Çok de var iyiymiş bu ya. mesela daha önce fotoğraf çektirip nerede oynadığımı hatırlamayan da çok oluyor yani. Yani bir yerden hatırlıyorum ama o yarım ünlü yani. Nerede bu. çektirmiştik bunu ya biz seninle falan? Nerede oynuyordun? Ya çok cüretkar ya o mevzulardaki vatandaş öyle. Var ya o cüret kısmı çok fena. Hele şimdi sosyal medyadan çok rahat ulaşabildikleri için aklına gelen her soruyu soruyor. İşte şu neydi falan diyor. Google yazıyor. Abi önümüzdeki Google'a bak. haftanın şeyini senaryosuna at. Ya, Uğraştırma bizi şimdi yani oturacağız falan. çok absürt şeyler var. Gerçekten hani bir ara bakarım boşlukta okutalım. Şimdi güncel bir projeye geleceğim hemen. Toz Kaparan, Hı. İskender. Devam ediyorsunuz. Benim takıldığım bir soru vardı. Onu sorayım size. İlk sezonla ikinci sezon arada duraksandı mı veya ne oldu, nasıl oldu? Değişti çünkü. Bütün proje değişti anladığım kadarıyla. Bu son Veya sezon neden? için mi diyorsun? Evet. Yani şimdikiyle öncesi Evet. var bunun. İlk 3 sezon Evet, ilk 3 Toz sezonla Koparan. bunu soruyorum. Evet. Bir de şimdi Toz Koparan çocukların çok ilgiyle izlediği bir yapım. TRT1'de 5.30'da mı veriliyordu abi? Evet. 5.30'da hangi günlerde veriliyordu abi? Pazar. Pazar günleri. Ya ben şöyle ilk başta böyle çocuklara bir şey yapmazlar gibime geliyordu. Yani bizim televizyon artık yapımcıları mı diyelim veya işte patronları mı diyelim. Ama ben şaşırdım yani ilk gördüğüm zaman şaşırmıştım. Yani çocuklar için sonuçta bütçeli bir şey. Yani sonuçta bir kapalı bir yerde veya herhangi bir daire veya şehir içinde geçmediği için soruyorum abi. Ben çok şaşırmıştım. Abi bununla ilgili sorun buydu. Tamam hemen bahsedeyim abi. Bir kere dediğin gibi hiç idare edilmedi. İlk sezonu itibaren hep para harcandı. Hep daha iyisini nasıl yaparız diye uğraşıldı. Yapımcımız da hani buradan parayı kazanayım da işte müteahhitlik yapayım, işte iş kurayım, oto yıkamacı açayım falan gibi bir şey düşünmediği için kazandığı parayı olması gerektiği gibi tekrar işine yatırdı. Biz çok mutluyuz yapımcımızdan da. İlk 3 sezon Toz Koparan olarak devam etti. 4. sezon hikaye değiştirmeye karar verdik. Verdiler yapım ekibi. Ve Toz Koparan İskender olarak bir zaman makinesi mevzu var biliyorsundur. İşte biz gittik yanlışlıkla Toz Koparan İskender'in çocukluğunu alıp geldik günümüze. Şimdi onunla ilgili yeni bir hikaye kuruldu. Öbürü artık çünkü tükenmişti. Daha doğrusu 3 sezonluk planlanmış o. Ve o 3 sezon bittiğinde finale geldik. Şimdi yeniden aynı şeyi döndürmek yerine yeni bir kurgu yapıldı. Oradan da 6 oyuncu devam etti. Şimdi böyle. Birinci bölümün 4 milyondan fazla YouTube'da izlenmesi var. İnşallah sizin de olur. İnşallah. İnşallah. Hep birlikte inşallah. Yani Amin. çok keyifli, mutlu olduğumuz bir iş. Benim en mutlu olduğum iş bu. Abi çocuklarla aran o zaman Çok iyi. müthiş. Çok iyi. Çocuklarımız gibi oldular. Yani hani gelişmelerini görüyoruz. Yani çişini tutamayıp sürekli tuvalete girerlerken şimdi oturup akıl veriyorlar filan. 3 yılın Şöyle sonunda yap tam falan diye. tabii yaşlar böyle 13-14'e gelince böyle bir havalar oluyor. Ama çok hepsi çocuğumuz gibi yani iyiler. Yani sen onu ileride diyeceksin abi işte. Yani ben senin küçük donlu halini bilirim. Aynen öyle tabii. Şu kadar halledebilirim Tabii. diye. Çok rahat. Abi çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğin için. Aynı şekilde Sinancığım sana da çok teşekkür ederim kardeşim buraya geldiğin için. Sizin sormamı istediğiniz bir Yok şey var abi mı? ben Onu 3 gün sorayım. anlatırım ya. Neyle? Ha? Ya ikinci sezon iyiydi. O ilk sezonki nasıl durmaya? Ya abi bak bir tane at var tamam mı? Bitti mi çekim? Abi şu an ekleriz biz. Ha, akıyor mu? Tamam anlatıyorum o zaman. Anlat abi. İlk sezonki at izleyin. 4. kadıyken ki işte koştuğumuz at. Atın azı dişlerini sökmemişler. Atların azı dişleri sökülürmüş. Gemi de o ağzındaki metalin ismi gem. Sen buradan asıldığında o da yanakları da bastırdığı için, canı yandığı için dururmuş at. Gemi azıya aldı diye bir laf vardır bizde. O azı dişiyle o gemi sıkarsa at, sen çektiğinde gelmediği için dişlerin arasında olduğu için kontrol ona geçiyor. Onda geçiyor. Onu sonra da öğrendim. Senin haberin var mıydı ondan? O azı dişleri sökülmemiş atmış o. Abi durduramıyoruz atı. At da yarıştan çıkmış, yarış atı aslında. Dağılamamış şeyini. Bitirmiş ama koşmak istiyor.
yani 3-5 at böyle gideceğiz, gidemiyorsun. Yani o sürekli geçmek istiyor. Durduramıyorsun. Kollarım et kesiyor. Geceleri kollarım ağrıyor falan. Ya da işte At kesiği falan. arabayla mesela kamera önden gidiyor. Biz arkadan böyle geleceğiz. Fakat arabayla da yarışıyor. Arabayı geçmeye çalışıyor. Onlar doblo basıyor, hatırlıyorsun. Yani hani çok fenaydı. İkinci dönemdeki at muhteşemdi. Kameraya geçip kendi dururdu. Tekrar başlayacağı yere döner, pozisyonunu alır, beklerdi. Çünkü o dirilişte çalışmış bir sezon. Biliyor artık. Tecrübeli, aynen öyle. Oranın tecrübeli atları da. Birçok oyuncudan iyi arkadaşımız da yani. Hani gelip hazır bekliyordu. Hadi diyorsun. Kamerayı geçer geçmez tekrar yavaşlar. Çat Seni düşürmez. Çok düşen arkadaşımız Ya. oldu. Ya yemin ediyorum süper ya. Dağıstanlıydı. Rahmetli oldu o da. Ata rahmet okunur mu bilmiyorum Buradan ama. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun diye. Aynen. Abi çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir teşekkür zaman ederim. geçirdik. Son hemen sıkıştırmamla abi. Bu bir inşallah biz de milyon izlenirsek abi. Bunu gelenek olarak belki yazdırırız. Son sıkıştırmamla. Abi buradan bizim kanalımızı Ünsüz TV'yi izlemeleri için veya buradan 6K medyayı izlemeleri için bir sesleniş yaparsanız abi çok seviniriz. Bizi beğenmiyorlar abi. Bizi izlemiyor. Ya olur mu öyle İzlesinler, şey ya? beğensinler bizi abi. Daha çok izlesinler. Abi nasıl seyretmezler sizi? Ne kadar tıklanma var şu anda? Abi şu an 1300 küsür takipçimiz var. Gün geliyor. Yavaş yavaş artıyoruz şu an. Şimdi bu 1300 kişi Ünsüz TV'yi bir kişiye söylese 2600 olur. Onlar bir kişiye Ya, söylese zincirleme gider. Bunu yapın. 6K medyayla aynı cümleyi bir daha kurar mısın? 6K medyada 6K medyada bunun için aynı şey onun için de Bizim geçerli için- yani. Yani bir kişiye söyleyeceksiniz. Her izleyen bir kişiye söyleyecek. Çok basit, bunu yapın. Bu adamlar da para kazansın biraz. Biliyorsun Aynen. YouTube Aynen. YouTube'dan para kazanılır yani. Şu işaret. Şu işaret olması lazım. Beğenin alttan. Tavsiye edin, link paylaşın. Abi tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün setine de geliriz. Orada Çok seninle sevinirim. birlikte inşallah donarız orada. Tabii Set iyi olur. ortamı. Bir görün ne olduğunu. Ne olduğunu. Bu haftaki konumuz Yusuf Gökhan Atalay'dı. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.